Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün Bulgaristan'ın orta kesiminde yer alan, Bulgaristan'ın ortasında yer alan Filibe kentindeyiz. Ya da buradaki adıyla Plovdiv. Burası bir tarım bölgesi. Bulgaristan'ın ekilebilir alanının yaklaşık 7'de biri burada. Burası zamanında Osmanlı'ya ait bir yer. O yüzden Osmanlı mimarisiyle ilgili birçok örnek de sokaklarında rastlanabiliyor. Güzel bir şehir. Burada yaklaşık 5'te 1 Türk yaşandığı söyleniyor. Yani buranın halkının 5'te 1'i Türk gibi düşünebiliriz. 700 bin nüfusuyla da Sofya'dan sonraki Bulgaristan'ın en büyük kenti. Burada Osmanlı mimarisi yapıları bulmak son derece kolay. Karşınıza her yerde çıkıyor. Şu an Filibe'nin eski şehrindeyiz. Yerlerde şöyle daire içinde yazılar var. Kiril alfabesini okuyamadığımız için bilemiyoruz. Tam ortasına da biraz tümsek yapmışlar. Şöyle sanatçıların eserleri. Şu mavi bayrak Filibe'nin bayrağı. Filibe bölgesinin bayrağı. Şurada resimler. Parkın içinde, parkların içinde bir Bulgaristan şehri. Şu an Filibe bölge müftülüğü olarak kullanılan bu cami Sultan 1. Murat döneminde yapılan Cuma Camii. Hüdavendigar Camii diye geçiyor. Buranın mimarisi Bursa Yeşil Camii, İznik Hüdavendigar Camii ile aynı gibi benzerlik gösteriyor. Aynı dönemde yapılan camiler. 1364 yılında Sultan 1. Murat döneminde. Şu anda gene cami olarak kullanılıyor. Cuma Camii diye geçiyor. Hüdavendigar Camii olarak da biliniyor. Filibe'de tam şehir merkezinde bir cami. Buranın yaklaşık 5'te 1 nüfusu Türklerden oluşuyor. Burası şehrin tam ortası. Şu gördüğümüz alanda Roma-Bizans döneminden kalma antik tiyatro. Buranın altı antik dönemden kalma. Antik dönemle günümüzü birleştirmişler bir nevi. Şu bölümden devam ediyor. Şu surlar, şu yapılar antik Bizans döneminden kalma yapılar. Bugün şehrin tam ortasında Cuma Camii'nin hemen yanında. Bizans döneminde burası tiyatro olarak kullanılıyormuş. Şöyle çok güzel, çok tatlı bir mekan var. Türk iş. Restoran demiş. Şöyle softa Türk iş, restoran, softa. Hep de Türk yemekleri var. Şöyle baktığımızda da lahmacun 3,5 demiş. Pide yazmamışlar. 13, 11, 9, 10 diye gidiyor. Şurası ve şurası. Asıl şurası üst katıyla beraber. Filibe'de Türk restoranı. Türk baklavası, içerideki kebaplar hepsi de Türk yemekleri. Burada böyle bulabilmek güzel. Adana bu şekilde geldi. Adana kebap. Oldukça büyük bir tabak var ortada. Burada çöp şiş de bu şekilde geliyor. Oldukça görünüşü güzel. Umarım lezzeti de iyidir. 2 tane lahmacun söyledik. Lahmacun dürüm diye geldi. İçinde de yeşillikler, malzemesi var. Bu da oldukça büyük. Sanki bir tanesi karnımızı doyuracakmış galiba. Burada normal tavuk kebap. Bu da
Görünüş gayet güzel. Yiyeceklerin yanında 2 tane ayran, 2 tane kola vardı. 50 leva hesap geldi. Yani bunu aşağı yukarı 5 ile çarpmak gerekiyor. 250 lira bir hesap gelmiş oldu. Yaklaşık 10 gündür Bulgaristan'dayız. Bu zamana kadarki yediğimiz en lezzetli yemek belki de buradakiydi. Bulgaristan'daki yemeklerle ilgili söylemek istediğim ikinci bir şey daha var. Porsiyonları Türkiye'ye göre çok daha büyük geliyor. İnsan sipariş verirken Türkiye'yi düşünerek veriyor. Ama karşısına geldiği zaman yemekler beklediğinden çok daha ebat olarak büyüğü gelmiş oluyor. Tam karşımızda Meriç Nehri. Meriç Nehri'nin arkasında da Grand Hotel Plovdiv. Plovdiv, Felibe Nehri'nin buradaki ismi. Meriç Nehri Bulgaristan'dan doğuyor. Bulgaristan'dan süzülerek Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Türkiye'ye geçiyor. Türkiye'de Edirne'den Ege Denizi'ne dökülüyor. Yani Bulgaristan'da doğan, Yunanistan'dan yoluna devam eden, Türkiye'den de Ege Denizi'ne dökülen bir nehir. Mükemmel bir manzara var. Bulgaristan'ın diğer şehirlerinde olduğu gibi Filibe yani Plovdiv'de de her yer yeşil, doğayla iç içe şehirler. Bulgaristan'ın belki en büyük ikinci kenti ama burada da yeşilliği unutmamışlar. Doğayla birlikte güzel bir ortam oluşturmuşlar. Şöyle yavaş yavaş Meriç Nehri süzülerek yoluna devam ediyor. Bu sular daha sonra Türkiye'den Ege Denizi'ne doğru dökülecek. Felibe sokaklarında ilerliyoruz. Dağın tepesinde manastır var. Manastıra doğru hafiften göründü manastır. Felibe'deki en büyük dini yapı. Hristiyanlar için. Felibe'deki manastırın bahçesindeyiz. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Manastırda şu an ayin var galiba. İçerisinden sesler geliyor. Bu da manastırdaki kişilerin kalması için yapılmış bir yapı olsa gerek. Manastırın bahçesi bu şekilde. Eğer içeri girmemizde bir sorun yoksa birazdan içeri gireceğiz. ...1932... ...2006'ymış. 1938... ...25 yazmışlar. Buradakiler hep daha önce burada önemli kişiler galiba. İçeriden sesler geliyor. Çok mistik bir kokusu var şu an. ...1923 demişler. 1928, 1912, 1828, 1846, 1922, 1828, 1911. Manastırın oldukça değişik bir havası var. Felibe'de artık gün batıyor. Akşam oluyor.
biz de yavaş yavaş buradan ayrılacağız. Felibe bizim için güzel bir anı olarak kaldı. Felibe'deki manastırın bahçesinden videoyu kapatmak istedim. Bulgaristan'ın ortasında yer alan bu şehir, Bulgaristan'ın en büyük ikinci şehri. Bizim için dediğim gibi güzel bir anı olmuş oldu. Sizlere de videoyu izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşça kalın diyorum.